Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, 5. ikazı okuyacağız sevgili dostlar. Nereden? 21. sözün 1. makamı namazla alakalı. Her gün 5 defa kıl kıl bitmez şeklindeki bir anlayışın bütün nefislerde olduğunu, nefislerde şeytandan bu dersi aldığını, şeytan böyle bir telkinat ile namaza başlatmamak veya başlayanları usandırıp bıraktırmak istediğini, bu anlayışa karşı 5 ikaz, 5 uyarı vardı. Bunların 4'ünü okuduk. Şimdi 5.'sindeyiz. Evet, bir özet yapmak isterdim ama neyse 5.'sini de okuyalım. Sonra vakit kalırsa 5'ine birden bir kolaj yaparız inşallah. 5. ikaz, ey dünya perest nefsim. Evet, ne demişti başta? Birincisinde ey bedbaht nefsim, ikincisinde ey şikemperver nefsim, üçüncüsünde ey sabırsız nefsim, dördüncüsünde ey sersem nefsim, beşincisinde ey dünya perest nefsim. Acaba ibadetteki fütur yani gevşekliğin ve namazdaki kusurun meşagili dünyeviyenin kesretinden midir? Dünya meşgalelerinin çokluğundan mıdır? Veyahut derdi maişetin meşgalesiyle vakit bulamadığından mıdır? Yani bu da tabii çoklarının bahanesi oluyor. Özellikle günümüzde, değil mi? Ekonomik meseleler, geçim derdi, boğaz meselesi, boğazlar meselesi, şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? Şimdi bu boğaz derdine dönüşmüş bir vaziyette. Bakıyorsunuz işte televizyon kanallarında en çok ekonomi haberleri, başka programlar olsa bile böyle sürekli altta şerit olarak kurlar, endeksler, borsalar, şunlar bunlar. Yani bütün bunlar birinci mesele, en önemli mesele ekonomi meselesi diye bizim Müslüman ülkelerde bile birinci mesele haline gelmiş. Yani bu işte bu dünya perestlikten kaynaklanıyor. Onun için ey dünya perest nefsim diye başladı. Yani birinci derdi dünya. Dünyaya tapınan, en çok dünyayı merak eden, dünyevi geleceğini düşünen nefsim. Yani ne diyor? Çok meşgulüm diyor. İşte viran olası hanede evladı iyal var diyor. Çalışmam lazım diyor. İşim çok diyor. Bu kadar iş arasında nasıl namaz kılacağım? Bahanesi. Şimdi bakın şu cümle çok güzel bir cümle. Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun? Ya keşke böyle bütün hepimizin evinde, değil mi? Bunu böyle hani levhalar asıyoruz ya, çerçeveletip filan. Çerçeveletip her zaman gözümüze çarpacak bir yere bu cümleyi assak veya iş yerlerine, değil mi? Böyle işte esnaflar dükkanlarına, fabrikalara, devlet dairelerine filan gözümüze çarpacak şekilde bu cümle asılsa çok güzel olur. Tavsiye ediyorum. Ben böyle bir zamanlar evde asıyordum. Evden biraz tepki geldi ama her tarafı böyle levhalarla doldurdum diye. Kapıların camlarına, aynaların köşelerine filan böyle cümleler. İşte onlardan bir tanesi bu. Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini
ona sarf ediyorsun. Evet. İşte cevap. Sen istidat cihetiyle, kabiliyet olarak bütün hayvanatın fevkinde olduğunu ve hayatı dünyeviyenin levazımatını tedarikte iktidar cihetiyle, yani dünyevi ihtiyaçlarını karşılama bakımından iktidar yönüyle bir serçe kuşuna yetişemediğini biliyorsun. Bundan neden anlamıyorsun ki vazifeyi asliyen hayvan gibi çabalamak değil, belki hakiki bir insan gibi hakiki bir hayatı daime için sahi etmektir. Asıl vazifen hayvan gibi çabalamak değil. Hayvanlar sadece boğaz derdi taşırlar yani. Sadece yiyip içmeyi düşünürler. Değil mi? Bir yere, bir bahçeye bir koyun götürseniz, bir inek salıverseniz, değil mi? Hemen böyle otlayacak bir şey arar. Boğazına girecek bir şey arar. Sadece yemek içmek için yaşayan, ekonomik meselelerden başka meselesi olmayan insanın bir farkı kalmaz. Halbuki hayvanlarla insanlar karşılaştırılınca, bak burada söylendiği gibi hayvanlar dünyevi ihtiyaçlarını kolay karşılıyorlar. Kolay karşılıyorlar yani. Böyle kuşlar, karıncalar, efendim böcekler, değil mi? Böyle koyunlar, kuzular neyse. Dünyevi ihtiyaçlarını karşılama bakımından, sırf dünyada rahat yaşamaysa, yani şu boğaz meselesi ise mesele, o mesele bakımından bizden çok ileriler. Ekonomik meseleleri yok. Yeme içme dertleri yok yani. Her canlının rızkını Allah veriyor ve rahat yaşıyorlar. Halbuki insanın baktığımız zaman kabiliyetleri çok fazla. Yetenekleri insanın çok fazla. Değil mi? Bir hayvana göre, yani hayvanın 10'sa insanın 100, 1000. Bu 100 ve 1000 yine bu eserlerde geçen rakamlar. Dolayısıyla şimdi hayvan yani 10 birim yeteneğiyle hayatını, ihtiyaçlarını karşılarken sana 1000 birim yetenek verilmiş. Onun kadar karşılayamıyorsun, onun kadar rahat olamıyorsun. Dünya hayatı cihetiyle, ihtiyaçlarını karşılama yönüyle ona yetişemiyorsun. Yani buradan bir şey çıkıyor, yani bir çıkarım. O zaman senin vazifen sadece dünyevi ihtiyaçlarını karşılamak değil. Bu kadar yetenek sana bunun için verilmiş olamaz. Neden bundan anlamıyorsun ki? Vazifen hayvan gibi çabalamak değil, belki hakiki bir insan gibi ebedi bir hayatın kazanılmasına sahi etmek, çalışmaktır. Evet. Burada geçtiğimiz sözlerden 11. sözde bu örnek verildi. Başka yerlerde de veriliyor, birkaç yerde daha. Yani buradaki olay açıklanıyor bu örnekle. Onu tekrar hatırlayalım isterim. O da şu. Bir zat, işte bir hükümdar, padişah, sultan 2 hizmetçisini çağırıyor. Birisine 10 altın veriyor. Git diyor, mahsus bir kumaştan kendine bir elbise al, giy. 10 altınla. O gidiyor. 10 altınla en böyle iyi, kaliteli marka bir elbise alıp geliyor. İkinci hizmetçiye sultan 1000 altın veriyor. Bir de ona bir şey veriyor, bir liste eline, hesap pusulası. Onu ticarete gönderiyor. Onu bir kat elbise almaya göndermiyor. Çünkü bir kat elbise almak için 10 altın yetmişti. O da en güzelinden almıştı. Buna 1000 altın veriliyor, ticarete gönderiliyor. Değil mi? Ha, bu da elbise lazımsa alır, yani 10 altınla alır. Ama geriye kalan 990 altını ne yapacak yani? Hepsi bir kat elbiseye verilmez ki. Bir kat elbise için değil ki.
Bu şimdi ikinci hizmetkar, kendisine 1000 altın verilen hizmetkar aynen birincisine bakıyor. Gidiyor bir mağazaya, elbise mağazasına, 1000 altını, altın torbasını koyuyor tezgaha. Bana diyor bir kat elbise verin diyor. Birinciye bakarak. Mağaza sahibi de ona bir kat elbise veriyor. Ama önceki hizmetkara verdiği gibi kaliteli bir elbise vermiyor. Kaliteli kumaştan değil. Yani onun aldığı elbiseden daha çürük, böyle defolu, işte satılmayan, kenarda köşede kalmış bir elbise veriyor. Al git diyor. Al. Çünkü şöyle düşünüyor mağaza sahibi. İnsafsız. O da tabii kendi şeyini düşünüyor. Bu adam diyor aklı eren birisi olsaydı bir kat elbise için 1000 altını getirip buraya koymazdı tezgaha. Anlamıyor demek ki. Ticaretten anlamıyor. Ticarete gönderilmiş güya ama ne yapacağını bilmeyen birisi, aklını kullanamayan birisi. Buna en güzel elbiseden verip niye onu ziyan edeceğim ki diyor. Ya zaten anlamaz diyor. Anlasaydı 1000 altını bir kat elbiseye vermezdi. Madem anlamıyor, o zaman satılmayan birini vereyim ki bari oradan da kar sağlayayım diye. Efendim elbisenin en çürüğünden veriyor. 1000 altını alıyor. Şimdi o ikinci hizmetler geliyor sultanın huzuruna. Ne yaptın? 1000 altını, işte bir kat elbise aldım diyor. Ya bak bu adam 10 altınla aldı. Hem de seninkinden daha güzel bir elbise aldı. Daha kaliteli bir elbise aldı. Sen 1000 altını bir kat elbiseye mi verdin? Hem sana bir liste vermiştim. Seni ticarete göndermiştim. 1000 altın bir kat elbiseye verilir mi? Onu azarlıyor. Cezalandırıyor tabii. Şimdi burada bu iki hizmetkardan 10 altın verilen hayvanları temsil ediyor. Yani yaratıcı hayvanlara dünyada yaşayabilecekleri, dünyevi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, kendi yaratılış gayelerini, fonksiyonlarını yerine getirebilecekleri kadar kabiliyet veriyor. İşte bu kabiliyetle, bu donanımla, bu programla arı, koyun, inek hepsi görevini yapıyor. En ideal manada yapıyor. Yani dünyevi maksatlarını gerçekleştiriyorlar. Ve hepsi de rahat, mutlu. Yani dünyada böyle intihara kalkışan, karamsarlığa düşen bir hayvan göremez. Hayatlarından memnunlar. Şimdi halbuki 1000 altın verilen hizmetkar insan. İnsan bir ticarete gönderilmiş. Yani sadece dünya için değil, bütün bu kabiliyetlerini, hayvandan 100 kat fazla olan kabiliyetlerini şu geçici hayat için sarf etsin, hiç uğruna harcasın diye gelmemiş bu dünyaya. Ticaret için ebedi hayat, sonsuz hayatı kazanacak, değil mi? Cenneti kendisine kazandıracak bir ticaret yapmak üzere gönderilmiş. İnsan olmak, eşrefi mahlukat olduğunu göstermek, bütün olup biteni anlamak, yaratıcıyı tanımak, insanlığını yüceltmek, sonsuzluğa hazırlanmak gibi bir görevi var insanın. Ama tek meselesi ekonomi, tek meselesi boğaz derdi, tek meselesi bu dünya gibi düşünüyorsa insan ne yapıyor? O 1000 altını bir kat elbiseye veriyor. O da elbisenin en çürüğünden alıyor. Yani maksadı sadece dünya olan insan hayvanlar kadar dünyada rahat yaşayamıyor. Rahat yüzü görmüyor. Değil mi? Derdi, tasası, çek derdi, senet derdi, iş derdi, iflas derdi. Bir sürü derdin, tasanın içinde boğulup gidiyor. Müthiş bir örnek. Şahane bir örnek. Cenab-ı Hak razı olsun yani müelliften, böyle bir ufuk açtı bize yani. Öyle. Onun için bu cümleyi hatırlamaya ihtiyacımız var. Dedim ya, her yere asalım, yazalım. Böyle çarşılara pankartlar asıyorlar ya, dükkanların girişlerine, iş yerlerine, işçilerin çalıştığı fabrikalara, esnafların
çalıştığı dükkanlara acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun? Müthiş. Şimdi bakın bu açıklamadan sonra nasıl devam? Bununla beraber meşagili dünyeviye dediğin, yani çok meşgulüm, dünyada çok işim var, boğaz derdi, çoluk çocuk, rızkı için koşuşturuyorum dediğin bu dünyevi meşgaleler çoğu sana ait olmayan ve fuzuli bir surette karıştığın ve karıştırdığın mala yani meşgalelerdir. Mala yani bir hepimiz gerçekten hayatımızı bir analiz yapsak, değil mi? Hayatımızı analiz yapsak, tahlil etsek şöyle neticede, değil mi? Yani bütün vaktimiz lüzumlu işlerle mi geçiyor yani? Lüzumlu işler mi? Lüzumlu işler dediğimizin çoğu lüzumsuz şeyler. Mala yani şeyler. Mala yani nedir? Mala yani Arapça bir kelime ama Türkçe'de de kullanıyoruz. Mala yani sana bir zenginlik katmayan, sana bir şey katmayan, insanlığına bir şey ilave etmeyen, seni geliştirmeyen boş iş yani. Mala yani. Gönül zenginliği açısından sana destek olmayan şey. Değil mi? İşte o diziler, yani birçok şeyler, hatta okuduğumuz kitapların bile birçoğu mala yani. Gereksiz. Evet, kitap okumak çok iyi ama yani böyle boşu boşuna oyalayıcı, değil mi? Böyle bir takım insanların kafasından çıkmış senaryolar, filmler, romanlar, şunlar bunlar. Boş işler yani. Çoğu böyle. Sen bunlar için mi şey yapıyorsun yani? Vaktim yok diyorsun. Zaten boğazına kadar boş işlere batmışsın yani. Evet, çoğu bununla beraber dünyevi meşgaleler dediğin çoğu sana ait olmayan ve fuzuli bir surette karıştığın ve karıştırdığın mala yani meşgalelerdir. En elzemini bırakıp güya binler sene ömrün var gibi en lüzumsuz malumat ile vakit geçiriyoruz. Mesela Zühal'in etrafındaki halkaların keyfiyeti nasıldır? Ve Amerika tavukları ne kadardır gibi kıymetsiz şeylerle kıymettar vaktini geçiriyoruz. Güya kozmografya ilminden ve istatistikçi fenninden bir kemal alıyoruz. Yani burada şimdi Zuhal'in etrafındaki halkaların keyfiyeti, Zuhal bir gezegen, böyle parlak bir yıldız, Satürn etrafında halkalar var. Gerçekten de çok böyle uzay bilimciler, işte kozmografyacılar, astronomi ile uğraşanlar güzel bir gezegen olduğunu söylüyorlar. O etrafındaki halkalar, yani bunlar nasıl oluştu, bunların gizemine filan diye. Hadi astronomiyle ilgilenen birisi diyelim, uzay mühendislikleri var, bunları takip eden birisi için bu malayani değil. Değil mi? Yani o alanın uzmanı olmak isteyen birisi için. Veya işte dünyada tavuklar Allah bizim hizmetimize vermiş. Yani Amerika tavukları ne kadar, Türkiye'de ne kadar tavuk var, ne kadarı yumurta için, ne kadarı et için. Dolayısıyla gıda mühendisleri için, bunlar gıda açısından, insanın gıdalanması açısından, sağlıklı beslenmesi açısından işte ne önem ifade ediyor? Yani uzmanı bunlarla ilgilenebilir. Yoksa ama herkesin yani bunları merak etmesi, kendi uzmanlık alanınız değilse bunlara zaman ayırmanız mala yani. Demek ki bu mala yani kavramı kişiden kişiye de değişebilir. Yani birisi için mala yani olan bir başkası için mala yani olmayabilir. Olmayabilir. Öyle. Şimdi konular da öyledir yani. Mesela hocalar, vaizler muhatabını anlatırken bir meseleyi, yani daha önemli meselelere ihtiyacı varsa karşısındaki tutup ayrıntıları ona anlatması mala yani
olabilir. Mala yani olabilir. Burada tabi hikmet sahibi olmak lazım. Hakim olmak lazım. Yani nerede neyi anlatacağız? Kimin neye daha çok ihtiyacı var? Öne çıkarmamız gereken meseleler neler? Ona bakmamız lazım. Evet. Dolayısıyla yani bir insan diyelim devlet kademelerinde görevlidir. Değil mi? Yani diyelim bir askeri birliği komuta ediyor. Veya işte bakandır yahut genel müdürdür. Kendi alanıyla ilgili haberleri takip edebilir ama sıradan insanların yani köylülerin oturup da yani sabahtan akşama kadar haber dinlemeleri veya haber analizlerini takip etmeleri boşa vakit geçirmek olur yani. Evet. Çoğu da zaten meşgulüm diyenlerin, dünyevi meşguliyetim çok, vaktim yok diyenlerin meşgulüm dedikleri şeyler böyle lüzumsuz şeyler olabiliyor. Evet. Burada tabii birisi haklı olarak itiraz ediyor. Eğer desen diyebilirsin diyor. Beni namazdan ve ibadetten alıkoyan, fütur veren, yani bana gevşeklik veren öyle lüzumsuz şeyler değil. Belki derdi maişetin zaruri işleridir. Yani derdi maişetin zaruri işleri. Yani gerçekten ben ya geçimimi sağlayamıyorum. Gerçekten çoluk çocuğumun rızkını kazanmak için çalışıyorum. Yani öyle senin dediğin gibi lüzumsuz şeyler değil. Gerçekten mağdurum, gerçekten zor durumdayım diyorsan diyor. Öyleyse ben de sana derim ki eğer 100 kuruş bir gündelik ile çalışsan sonra biri gelse dese ki gel 10 dakika kadar şurayı kaz, 100 lira kıymetinde bir pırlanta ve bir zümrüt bulacaksın. Sen ona yok gelmem çünkü 10 kuruş gündeliğimden kesilecek, nafakam azalacak desen ne kadar divanece bir bahane olduğunu elbette bilirsin. Demek ki o zaman paranın kıymeti çoktu yani. Gündelik yani yevmiye 100 kuruş. 1 lira yani. 1 lira. Şimdi fındık toplamak için işçilere ben sormuştum köydeyken. 100 lira, 120 lira, 150 lira, 100 lirayla 150 lira arasında yevmiye değişiyor. Efendim o zaman 100 kuruştu. Evet. Çok güzel bir örnek. Diyor ya, yani ben yevmiyede çalışıyorum diyor. Bırakamam. Şimdi diyelim ki sen çalışıyorsun. 100 liralık bir yevmiye. 100 kuruşluk. Şimdi 100 liralık diyelim. 100 lira yevmiye ile çalışıyorsun. Gerçekten de ona ihtiyacın var. Eve ekmek götüreceksin, yiyecek götüreceksin. Birisi sana diyor ki çalışırken bırak diyor şurada gel şurada 10 dakika şurayı kaz diyor. Bir pırlanta bulacaksın. Bir zümrüt, bir hazine bulacaksın. Yani 100 lira evet yevmiyen 100 lira ama 10 dakikaya 10 dakika gel. Sen desen ki yok o gelsem şimdi yevmiyem 90 liraya düşer. Yani kazanacağım 100 liranın 10 lirasını kaybederim. 10 lirasını kaybederim. Ya zümrüt bulacaksın, hazine bulacaksın yani. 100 liraya göre 100 bin lira. Değil mi? 10 lira kaybetsen ne olur? 100 bin lira kazanacaksın. 100 bin lira kazancın olduğu yerde 10 lira kaybetmekten söz edilir mi yani? 10 lira kaybetmemek için 100 bin liralık kazançtan mahrum bırakır mı insan kendini? Değil mi? Şimdi aynen öyle. Bakın aynen öyle de
Onun gibi sen şu bağında nafakan için çalışıyorsun. Nafakan. Eğer farz namazını terk etsen, bütün sayin semeresi yalnız dünyevi ve ehemmiyetsiz ve bereketsiz bir nafakaya münhasır kalır. Eğer sen istirahat ve teneffüs vaktini ruhun rahatına, kalbin teneffüsüne medar olan namaza sarf etsen, o vakit bereketli nafakayı dünyeviye ile beraber senin nafakayı uhreviyene ve zat-ı ahiretine ehemmiyetli bir menba olan iki madeni manevi bulursun. İki manevi maden bulursun. Yani o işinde hem namaz kıldığın zaman aynı işin altında iki manevi maden bulursun. Şimdi bunlardan önce demek ki kendi özel işinde çalışan, bağında, bahçesinde çalışan yahut işte başkasının işinde yevmiyeci olarak çalışan, fabrikada işçi olarak çalışan veya devletin memuru olarak çalışan kişi, istirahat vakti, değil mi? İstirahat vaktinde istirahat vakti oluyor, yani öğlen işte tatili oluyor 12'den 1.30'a kadar, 1.5 saat. Niye? Kişi yemek yiyecektir. Midenin ihtiyacı olan yemeğin yanında bir de ruhunun ihtiyacı olan namaza, kalbinin gıdası olan namaza yer ayırsan. 1.5 saat yemek yenmez ki yani. Değil mi? Zaten namaz 10 dakikada namaza ayır. 10 dakikada namaza ayır. O zaman işte hem dünyevi çalışman bereketlenir hem de iki manevi maden bulursun. Örnekte dedi ya, gel şurayı kaz, bir pırlanta bulacaksın, bir zümrüt bulacaksın. İki maden bulursun. Zaten sabah namazı evdeyiz. Akşam yatsı da evde oluyoruz. Öğlen istirahatinde kılınabilir. Bir ikindi kalıyor en zor olan. Değil mi? Çalışan kişiler için ya gene arada istirahat ediyorsun ya. Değil mi? Öğleden akşama kadar hiç çay içmiyor musun yani? Çay, kahve, meyve molası veriyorsun. Veyahut işte lavaboya gidiyorsun. İkindi namazı dediğin 4 rekat farzını kılarsan böyle durumda hiç olmazsa işte 4 dakikanı alır yani. Abdestini yenilesen 2 dakikada abdest sürse 6 dakika, 10 dakikayı geçmez. Zaten bu çay için, kahve için de veriyorsun bu molayı. Değil mi? Bu bazı tabii işverenler oluyorlar bu konuda. Haksız yere müdahale ediyorlar. İzin vermiyorlar. Zorluk çıkarıyorlar. Buna da hakları yok ya. Buna da hakları yok. Diyelim zorluk çıkarıyorsa bile sen dersin ki şeyimden kes yani. 10 dakika, 15 dakika neyse. Değil mi? O da ne yapar? Sana 100 lira yevmiye veriyorsa en çok 10 lira keser. Örnekte olduğu gibi 10 lira kessin yani. Ama burada namaz kılarak sen bir hazine kazanıyorsun yani. Değil mi? Hazine kazanıyorsun. Bir hazine buluyorsun. Bir zümrüt buluyorsun. 100.000 lira değerinde bir zümrüt buluyorsun. 10 lira kesilmesin diye yani ondan mahrum bırakır mı insan kendini? Ama %90, %99 hatta burada müdahale etmezler yani. Özellikle şu hürriyetler zamanında kişinin ibadet hürriyeti, inanç hürriyeti, dinini yaşama hürriyeti olduktan sonra müdahale etmez, izin verir yani. Yabancılar bile veriyorlar. Değil mi? Avrupa'da öyle birisi yapmış, Meister diyorlar, benim babam Meister derdi. İşveren yani fabrika sahibi veya fabrikada işte işçilerin durumunu takip eden müdür neyse. Gelmiş bir gün, toplamış işçileri. Demiş ki Türk işçilerine, bundan sonra demiş burada
ikindi namazı diye bir namaz kılıyormuşsunuz işi bırakıp. Ona izin vermiyorum. Namaz kılmayı yasaklıyorum. Hadi öğlen istirahatinde tamam, kendi istirahatinizden fedakarlık yaparsınız, ona karışmam. Ama ikindi namazı işi bırakıp gitme olmaz demiş. Buna izin yok. Burada kimse kılmayacak. Neyse diğer konulara geçmiş filan. Birisi yalnız parmak kaldırmış. Demiş müdürüm ben namazı kılarım, bunu yasaklamaya hakkınız yok. Bu din, vicdan, ibadet özgürlüğünün bana tanıdığı bir haktır. Buna engel olamazsınız. Ondan sonra başka konulardan konuşmuşlar. Sonunda tekrar demiş bak bir şeyi özellikle belirtiyorum. Bundan sonra bu fabrikada kimse ikindi namazı kılmayacak. O önce itiraz eden demiş ki ben söyledim ama herhalde anlaşılmadı. Bu bizim keyfimize göre yaptığımız bir şey değil. Bunu yaratıcı bizden istiyor. İkindi namazı, yani günde 5 vakit namaz biz kılıyoruz. Bir tanesi de ikindi namazıdır. Yaratıcı bizden istiyor. Siz buna engel olamazsınız yani. Benim inanç özgürlüğüm, ibadet özgürlüğüm gereği bunu kılarım. Yani ama ben yani en çok 10 dakika sürer. Zaten kahve için, çay için, lavabo için de böyle değil mi? İşimizi birbirimize devredip arkadaşlar işi aksatmamak da şartıyla böyle aralar veriyoruz. Yani bunlardan birinde namazı da kılarım. Bunu siz niye yasaklıyorsunuz? Demiş ki işveren bakmış adam yine öyle itiraz ediyor. Peki demiş senden başka var mı demiş, bu arkadaştan başka ısrar eden, ben kılarım, siz yasaklasanız da ben vazgeçmem diyen var mı demiş. Kimseden ses çıkmamış. Tabii dedik ya işten atılma riski var. Efendim dünyevi zarar görme riski var. Bu sefer demiş ki işveren Maister demiş ki o zaman son defa söylüyorum demiş, bu iş yerinde içinizde bu itiraz eden arkadaştan başka kimse ikindi namazı kılmayacak demiş. Sen kılabilirsin demiş. Adam bir de ölçüyor yani kişiyi ölçerler. Manevi boyunu ölçerler. Efendim imtihan ederler, testten geçirirler. Değil mi? İnsanlar bile. Zaten hayatta Allah bizi testten geçiriyor da adam yani kim samimi, kim işten atılmayı göze alacak, değil mi? Kim gerçekten bu işi böyle savsaklamak için işini değil de hakikaten Allah rızası için yapıyor, bunu anlamak istiyor. Onu anlamış yani. Tamam sen kılabilirsin demiş. Nereye gittiğini bilen bir kimseye yol vermek için dünya önünden çekilir. Sen yeter ki kararlı ol, azimli ol. Azmin elinden bir şey kurtulmaz. Öyle. Bunun başka örnekleri de var yani. Bu bir tane örnek. Benim babam Almanya'da çalıştığı için işçi olarak efendim onun şartlarında bir örnek paylaştım. Başka örnekler de var bildiğim. Yeri geldikçe onları da paylaşırım. Onun için azimli olmak lazım. Öyle. Yani bu arada tabii işverenler ne yapıyor? Dünyevi işçi çalıştıran kişilerin de bu hususta kolaylık göstermeleri lazım. Namaz için zorluk çıkarmamaları lazım. Kendileri dindar olmasa bile dindarlara, dinini yaşamak isteyenlere saygılı olmaları lazım. Ama çalışanların da bunu suistimal etmemeleri lazım. Onların da suistimali söz konusu olabilir. Yani birileri işte gidiyor, ben namaz kılmaya gidiyorum diyor. Gidiyor yarım saat gelmiyor. Yarım saat gelmiyor. Uzun uzun filan böyle abdest efendim ondan sonra namazda
Nasıl olsa şeyden gidiyor. Çalışma saatlerinden gidiyor diye bu suistimaldir. Ama suistimal bugün hutbenin konusunda da vardı. Yani birileri dini suistimal ediyor diye. Bakın bu yapılıyor. Dinin suistimal edilmemesi lazım. Dinin istismar edilmemesi lazım. Ama birisileri istismar ediyor diye kalkıp işin aslını şey yapmak, bütünüyle yasaklamak, herkese yasaklamak, suistimal etmeyenleri, samimi olanları da mağdur etmek, bu da başka bir yanlış. Yani istismarın karesi bu. İstismarı istismar etmektir. İstismar ediliyor. Aslını yasaklamak istismarı istismar etmektir. İstismarın istismarıdır. Bunun da yapılmaması lazım. Denge. Her hususta denge önemlidir. Evet. Demek ki 2 maden bulursun dedi ayrıca. Birinci maden, onları okuyup bitiriyorum. Bütün bağındaki yetiştirdiğin, çiçekli olsun, meyveli olsun, her nebatın, her ağacın tesbihatından güzel bir niyet ile bir hisse alıyorsun. Güzel, yani namazını kılarsan hisse alırsın. Yani bağında yetiştirdiğin her şey Allah'ı tesbih ediyor. Bütün çiçekler, ağaçlar, değil mi, meyveler, onların tesbihlerinden sana da pay gelir. Sana da pay gelir. Veya işte fabrikadaysan, neyi üretiyorsan, işte birisi demir yolunda çalışıyormuş. Sen demiş ona, üstad, namazını kılarsan bak bu demir yolu 1 aylık mesafeyi 1 güne indiriyor. İnsanlara faydalı olandır insanların en hayırlısı hadisine göre. Bu sefer bütün bu çalışmaların ibadet olur. Güzel bir niyetle ibadet olur. Değil mi? Yani hangi iş olursa olsun helal olan işte çalışmak da ibadet olur. Dolayısıyla sen de ondan pay alırsın. İkinci maden, hem bu bağdan çıkan, bu bağ deyince bir haşiye var. Bu makam bir bağda bir zata bir derstir. Bu makam bir bağda bir zata bir derstir ki bu tarz ile beyan edilmiş diyor. İkinci maden, hem bu bağdan çıkan mahsulattan kim yese, hayvan olsun, insan olsun, inek olsun, sinek olsun, müşteri olsun, hırsız olsun, sana bir sadaka hükmüne geçer. Yani müminin kayıp malı da sadaka oluyor ya, o çerçevede yani hırsız bile çalsa yese sana bir sadaka hükmüne geçer. Fakat o şart ile ki sen Rezzak-ı Hakiki namına ve izni dairesinde tasarruf etsen ve onun malını onun mahlukatına veren bir tevziat memuru nazarıyla kendine baksan. Evet. İşte bak, namazı terk eden ne kadar büyük bir hasaret eder. Ne kadar ehemmiyetli bir serveti kaybeder. Ve saye pek büyük bir şevk veren ve amelde büyük bir kuvve-i maneviye temin eden o 2 neticeden ve o 2 madenden mahrum kalır, iflas eder. Asıl iflas bu. Yani dünyevi çok kazansa bile namaz kılmayan ne yapmış oluyor? İflas etmiş oluyor. O 2 madenden çünkü mahrum kalıyor. Hatta ihtiyarlandıkça bahçecilikten usanır, fütur gelir, neme lazım der. Ya zaten bitiyor hayatım, ben zaten dünyadan gidiyorum, bu kadar zahmeti ne için çekeceğim diyecek, kendini tembelliğe atacak. Fakat evvelki adam der, daha ziyade ibadetle beraber sahi helale çalışacağım, ta kabrime daha ziyade ışık göndereceğim, ahiretime daha ziyade zahire tedarik edeceğim. Evet, böyle der. Yani dünyevi çalışmasını da bırakmaz. Dünya işini de daha iyi yapar. Namaz kılan iyi yapmalı ötekinden. Çünkü onun dünyevi işi de artık ahiret işi oluyor yani. Ahiretime, kabrime daha çok zahire, nur göndereceğim diye
ibadet şuuruyla dünyevi işini de yapar, daha düzgün yapar ve ötekine göre daha şevkli çalışır. Evet, elhasıldan itibaren bir sayfalık bir bölüm kaldı. Bunu bitiremedik. Son kısmı da aslında biraz mücmel kaldı. Onu biraz daha açmam lazım. Bir sonraki programa bırakalım. İnşallah ben bu program biter diye düşünüyordum ama bitmedi. Hem bitirmeyi hem de genel bir özet yapmayı bir sonraki programa bırakarak noktalıyorum. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.